Orkidelerimin neden bu kadar sağlıklı olduğunu biliyor musunuz? Kökleri kalın, yaprakları parlak ve sürekli yeni çiçek veriyor. Peki neden bazı orkidelerin gelişimi yavaş, hatta gün geçtikçe daha kötüye gidiyor? Çoğu kişi bunu sulamaya ya da gübreye bağlıyor. Ama gerçek sebep bambaşka olabilir. Sorun, kimsenin fark etmediği o birikmiş kir. İşte bu yüzden bugün size orkidenizin köklerini ve yapraklarını tek bir doğal yöntemle nasıl tertemiz hale getirebileceğinizi göstereceğim. Orkidenize adeta nefes aldıracaksınız. Orchid Goddess kanalıma hoş geldiniz. Bugün kullanacağımız şifalı içeriğimiz defne yaprağı. Güzel kokusu ve şifalı içeriği sayesinde orkidenizin saksısını boşaltmaya gerek kalmadan orkide köklerini temizleyebileceksiniz. Bu sayede çok daha sağlıklı, bol çiçek açan, yeni yapraklar ve kökler veren güzel orkideleriniz olacak. Ama önce lütfen destek için kanalıma ücretsiz şekilde abone olmayı, videoyu sonuna kadar izlemeyi, beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Ve lütfen sorularınızı yorumlar kısmına yazın. İhtiyacım olan şey 500 mililitre sıcak su. Cam bir kavanozun içerisine sıcak suyumu koyuyorum. Özellikle bitkilerin içeriklerinin doğru şekilde açığa çıkabilmesi için kaynatma değil, demleme yöntemini uygulamamız gerekli. Bu yüzden 500 mililitre sıcak suyun içerisine bir tane büyük defne yaprağını koyuyorum ve kapağını kapatıp soğuyuncaya kadar bekleteceğim. Ama bu karışımı bu şekilde kullanmayacağım. Lütfen videonun sonuna kadar izlemeyi, yapım ve uygulanış aşamalarını takip etmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca video boyunca bu karışımın hangi orkideler için uygun olduğunu, ne sıklıkla kullanılması gerektiğini de anlatacağım. Lütfen takipte kalın. Karışım oda sıcaklığına geldi ve artık defne yaprağını suyun içerisinden çıkarıyorum. Defne yaprağının içerisindeki alisin ve uçucu yağlar mikropların yoğun şekilde çoğalmasını engeller. Sonuçta kökler ve saksı yüzeyi daha temiz, yani sağlıklı bir mikro ortam oluşturur ve orkide bu şekilde daha iyi nefes alır, daha güçlü ve sağlıklı büyür. Daha sağlıklı köklerde daha uzun ömürlü bitki demektir ve bu da bol bol çiçek, yeni kökler, yeni yapraklar ve çiçek sapları demektir. Hazırladığım karışımın üzerine 500 mililitre oda sıcaklığında su ekledim ve toplamda 1 litre suyum oldu. 1 litre suyun bir miktarını içerisinde sade su olan sprey şişesine koyuyorum ve bunu ikinci bir tarifte kullanacağım. Şimdi sizlere hangi orkidelerimde bu karışımı uygulayacağım göstermek istiyorum. Diğer tüm orkidelerim gibi bu orkidem de indirimden alındı. Uzun süre böceklerle mücadele etti. Kökleri gayet aktif ve alttan 2 yaprağını sarardı. Çünkü kendine gençleşme işlemi uyguluyor. Bu yaprağını bu sene verdi ve ikinci bir bebek yaprak çıkarıyor. Diğer orkidem de üzerinde gördüğünüz gibi çok güzel çiçekleri var. Kökleri gayet sağlıklı. Bu orkideme de bu karışımı güvenli bir şekilde vereceğim. Diğer orkidemde yaklaşık bir ay önce çiçekleri kırıldığı için kesmek zorunda kaldım ve hala çiçekleri yok. Hazırladığım doğal besinler sayesinde görüyorsunuz her yerinden kökler fışkırmış durumda. Tüm orkidelerimin hali böyle. Şimdi gelelim karışımı orkidelere vermeye. Şuna dikkat edin, orkidenizin köklerinin tamamen kuru olmaması gerekli. Kökleri bu sıvı karışımları vermeden önce biraz sade suyla nemlendirmeniz gerekli ki kökleri koruyabilirsiniz. Bu su orkidenizin kök çevresinde kötü mikropların çoğalmasını yavaşlatır. Orkidelerinize doğal malzemelerle karışımlar hazırlıyorsanız, besinler hazırlıyorsanız bunlar bazen fermente olabilirler ve kök çevresinde istenmeyen mikroorganizmaların çoğalmasına neden olurlar. Bu da kök çürümesiyle sonuçlanır. Saksının yüzeyinde oluşabilecek yapışkan tabakaları engeller ve köklerin daha sağlıklı nefes almasını sağlar. Yani bitkinizi korur ve güçlendirir. Aslında bu defne suyunu saksıya dökülen bir çamaşır suyu gibi düşünebilirsiniz. Temizleyici ve sterilize edici. Bu karışımı ayda 1, maksimum 2 kere orkidelerinize verebilirsiniz. Orkidelerle ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen yorumlar kısmına yazın.
detaylıca cevaplandırıyorum. İkinci metottan önce orkidelerimdeki gelişimi sizlere göstermek istiyorum. Bakın, kuru kök üzerinde yeni bir kök gelişimi var. Saksı içerisindeki köklerin güzelliğini ve yeni köklerin uç kısmına doğru ne kadar kalınlaştığını görüyorsunuz. 10 gün önce orkidelerime kuru fasulyeyi çimlendirerek bir sıvı gübre uyguladım. Köklerin uç kısmına doğru ne kadar kalınlaştığını görüyorsunuz ve saksı içerisindeki kökler de çok aktifleşti. Bu videonun linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Deneyin, çok memnun kalacaksınız. Şimdi size çok etkili bir püf noktası göstereceğim. Eğer orkidenizin saksı yüzeyindeki kökler bu şekilde havadaysa ya da orkidenize yeni kökler verdirmek istiyorsanız, saksının yüzeyini nemlendirdiğiniz bir miktar yosunu serin ve kökler arasına sokuşturun. Bu yosun kurudukça sade suyla nemlendirin. Saksıyı çok ıslak bırakmadan kökleri nemli tutmanın çok etkili bir yolu. Yeni köklerin nasıl saksıdan fışkırdığını göreceksiniz. Tabii suyu spreylerken orkide gövdesine su gelmemesine dikkat edin. Ve geldik ikinci yönteme. İkinci yöntemimizde orkidelerimize yapraktan gübreleme yapacağız. Aynı zamanda orkide yapraklarımızı temizleyeceğiz. Gözeneklerin açılmasını sağlayacağız ve bu sayede orkidemiz bol bol nefes alacak, fotosentez yapacak, gelişimini kat kat arttıracak. Defne yaprağı bahçe işlerinde doğal böcek kovucu olarak kullanılır. Özellikle akarlar ve yaprak bitleri üzerinde caydırıcı etki gösterir. Bu karışımı spreyledikten sonra yaklaşık bir 5 dakika kadar bekletiyoruz ama kurumasına asla izin vermeyin. Silmeniz gerekli, yoksa yapraklarda lekelenmeye neden olabilir. Ve yaprak aralarında su birikintisi kalmamasına özellikle dikkat edin. Bir pamuk yardımıyla yaprakların üstlerini ve özellikle alt kısımlarını dikkatlice siliyorum. Özellikle alt kısımlarda böcekler ve böcek yumurtaları olabiliyor. Buna dikkat edin. Ve size tavsiyem orkidelerinizi aynı bezle silmemeniz. Özellikle böcek problemi olduğundan emin olduğunuz bir orkideniz varsa onu sularken de, temizlik yaparken de diğer orkidelerden ayrı tutmanız önemli. Çünkü o böceği ya da hastalığı diğer orkideleri de bulaştırma riskiniz var. Yaprak temizliği ve spreyleme işlemini güneş altında yapmayın. Çünkü yaprakları yakarsınız, zarar verirsiniz. Yaprakları sildikten sonra direkt güneş ışığı almayan bir pencere kenarına orkidenizi konumlandırın ve orkidenizin havalanmasını sağlayın. Özellikle yapraktan gübreleme yaptıktan sonra havadar bir ortam orkideler için çok çok önemli. Evet, bugün sizlere orkidelerinizi kökten uca temizleyecek harika, basit, etkili bir yöntem gösterdim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın.